Askeriniz bir bölgeye konuşlandığında ilk olarak o bölgeyi hava saldırılarından korumaya odaklanırsınız. Ama bu iş kolay değil. Çünkü hava tehditlerinin çeşitliliği inanılmaz bir düzeye ulaştı. Geniş alanları korumak için siper gibi hava savunma sistemlerine ihtiyacınız var. Tabi bugün odak noktamız bu değil. Odak noktamız daha küçük alanları korumak, yani kısa menzilli sistemler. Ama dar alanları havadan gelen tehditlere karşı korumak kolay iş değil. Birçok farklı sistemi yanınızda getirmeniz gerekiyor. Bu kadar farklı ve sayıca fazla sistemi her yere taşımak da elbette kolay bir iş değil. Peki bütün bunları tek bir araçla toplamak mümkün mü? Evet, mümkün. Hatta şu an yanımda. İşte bugün Aura Sebilon sponsorluğunda Türkiye'nin yeni savaş makinesini, yani Gürz'ü konuşuyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Konuya başlamadan önce size bu videonun sponsorundan bahsetmek istiyorum. İhlas Aura Sebilon. Aura Sebilon'un 5 farklı modeli var. Ben de evimde Unique modelini kullanıyorum şu anda. Artık çeşme suyunu doğrudan içmek gibi bir şansımız yok. Ve su kalitesi yaşamımızın kalitesini belirliyor. Aura Sebilon bu noktada güven veren bir marka. Bütün parçaları hijyenik özelliğe sahip. Hatta bu konuda Ulusal Hijyen Vakfı tarafından verilen NSF belgesi de var. Sebilon mineralli karbon filtresiyle suya mineral takviyesi yapıyor. pH oranını düzenliyor ve musluk suyunu da çok kaliteli bir içme suyuna dönüştürüyor. Ters ozmoz yöntemini kullanıyor. Bu filtrenin gözenekleri sadece su moleküllerinin geçebileceği kadar küçük. Bu sayede sudaki tüm zararlı kimyasallar, bakteriler, parazitler ve virüsler temizleniyor. Tüm bu karmaşık süreç yaşanırken bize sadece kaliteli suyun tadını çıkarmak kalıyor. Daha detaylı bilgi istiyorsanız sebilon.com.tr'yi ziyaret edebilir ve ücretsiz tanıtım için sayfada yer alan formu doldurabilirsiniz. Öncelikle bu sistem neden geliştirildi? Aslında bu sistem bir zorunluluktan dolayı ortaya çıktı. Çünkü savaş sahaları ciddi anlamda değişiyor. Modern savaş sahalarında klasik hava tehditleri, yani savaş uçakları ve helikopterler varlığını sürdürüyor. Ama artık daha fazlası da var. Havadan gelecek tehditler artık çok çeşitli. Küçük radar kesit alanına sahip seyir füzeleri, süpersonik füzeler ve özellikle son yıllarda iyice kendilerini kanıtlayan insansız hava araçları modern harp sahalarına dahil oldu. Bunların yanında bir de kamikaze drone tehdidi var. Bu tarz dronlarla yapılan sürü saldırıları geleneksel tekil ve pahalı önleyici mühimmatlara dayalı hava savunma sistemlerini de etkisiz kılıyor. Yani modern savaş sahalarında çok karmaşık bir tehdit ortamı var. Sadece füze ya da sadece top sistemine dayanan hava savunma sistemleri bu yüzden yetersiz kalıyor. İşte bugün konumuz olan Gürz gibi hibrit hava savunma sistemleri farklı menzil ve irtifalarda çeşitli silah sistemlerini kendi bünyesinde barındırdığı için modern harp sahalarında çok daha etkin oluyor. Yani Gürz hava savunma sistemi bir ihtiyacın sonucunda ortaya çıktı ve ilk kez İDEF 2023 Savunma Sanayi Fuarı'nda kamuoyuna tanıtıldı. Bu yılın başında da artık seri üretime geçtiği açıklandı. Öncelikle sisteme şöyle genel anlamda alıcı gözüyle bir bakalım. Sonra ekspertizini yaparız. Gürz tam resmi tanımıyla çok maksatlı bir nokta hava ve füze savunma sistemi. Tek ve entegre bir platformun üzerinde birden fazla sert imha ve yumuşak imha kabiliyetini birleştiriyor. Sert imha dediğimiz kinetik silahlar, yani fiziksel imha sağlayan silahlar. Yumuşak imha dediğimizde elektronik harp sistemleri gibi silahlar. İşte böyle farklı silah türlerini bünyesinde barındırdığı için farklı tehdit türlerine aynı anda karşılık verebiliyor. Gürz'ün en önemli yönlerinden biri tam otonom çalışabiliyor olması. Aselsan'ın geliştirdiği atış kontrol algoritması sayesinde insan müdahalesine neredeyse hiç ihtiyaç duymuyor ve çok başarılı şekilde tehdit değerlendirmesi ve silah tahsisi yapabiliyor. Bu çok önemli. Sistem otonom şekilde çalışırken kendisine yönelen hedef türünü belirleyip ona karşı en uygun silah türü hangisi ise onu devreye alıyor. Yani bir drone için bir füze ateşlemiyor. Bu şekilde maliyet etkin bir operasyon yürütüyor. Bu çok önemli çünkü savaşlarda ekonomi her şeydir. Birazdan zaten tekrar konuşuruz burayı. Şimdi gelelim bu sistemin temel operasyonel kabiliyetlerine. Özellikle burada 4 başlığa değinelim. Birincisi mobilite. Bu sistemin en önemli yönlerinden biri bu. Gürz 8x8 taktik tekerlekli zırhlı araç üzerine entegre edildi. Bu sayede ciddi bir hareket kabiliyeti var. Sadece sabit tesisleri değil, hareket halindeki zırhlı konvoyları ve mekanize birlikleri de koruyabiliyor.
İkincisi beka doktrini. Yani diğer bir deyişle düşman ateşi altındayken hayatta kalma ve görevine devam etme kabiliyeti. Az önce bahsettiğimiz yüksek mobilite sayesinde saklan, at, kaç taktiklerini uygulayabiliyor. Yani ateş açtıktan sonra hemen yer değiştirebiliyor. Bu da düşmanın karşı ateşine maruz kalma riskini en aza indiriyor. Üçüncüsü de hareket halinde atış kabiliyeti. Zaten Gürz'ü birçok rakibinden ayıran en kritik yetenek de bu. Hareket halindeyken havadan gelen tehditlere karşı savunma yapmaya devam ediyor. Yani koruduğu birlikler ilerlerken hava tehditlerine karşı güvende oluyor. Dördüncü önemli yeteneği de ağ entegrasyonu. Gürz tek başına çalışabiliyor. Hatta tek başına otonom bile çalışabiliyor. Ama aynı zamanda daha büyük bir komuta kontrol ağına da entegre olabiliyor. Veri bağlarıyla diğer sistemlerle sürekli iletişim halinde görev yapabiliyor. Bu nerede önemli? Özellikle çelik kubbenin hava savunma mimarisinde önemi çok büyük. İşte tüm bu yetenekler bir araya gelince bize aslında şunu gösteriyor. Gürz sadece mevcut sistemlerin bir araya getirilmesi demek olmuyor. Gürz tam anlamıyla kavramsal bir sıçrama demek. Ve Gürz Türkiye'nin son dönem çatışmalarından dersler çıkardığını da gösteriyor bize. Peki şimdi gelelim bu sistemin en önemli kısmına, yani silah sistemlerine. Bunu da irtifaya göre sınıflandıralım. Yani en alçak irtifadan en yüksek irtifaya doğru gidelim. Ve öncelikle sert imha kabiliyetlerinden başlayalım. Gürz en yakın tehditlere karşı Gökberk lazer sistemini kullanıyor. Bu sistemin en büyük avantajı neredeyse sınırsız mühimmat anlamına gelmesi. İkinci olarak da çok düşük atış maliyetine sahip olması. Gökberk'ten sonra yaklaşık 4 kilometrelik alanda var olan tehditlere karşı da 35 mm top sistemini kullanıyor. Aslında yakın savunmanın tam anlamıyla temeli bu sistem ve esas olay bu sistemin kullandığı atom parçacıklı mühimmatında gizli. Bu mühimmat gerçekten oyun değiştirici bir mühimmat ve akıllı bir sistem. Bu mermi namludan çıkarken programlanıyor ve hedefin önünde patlayacak şekilde zamanlanıyor. Hedefe belli bir mesafe kadar yaklaştıktan sonra havada patlıyor ve içerisinde bulunan yüzlerce tungsten şarapneli hedefin yoluna doğru dağılıyor. Yani bir metal bulutu oluşuyor. Doğrudan isabetin zor olduğu küçük ve hızlı hedeflerde vuruş olasılığı bu şekilde çok yükseliyor. Atom 4000 metre etkili menzile sahip. Azami menzili 12.500 metre. 1750 gramlık bir mühimmat. Harp başlığı olarak az önce bahsettiğim tungsten parçacıkları kullanıyor. Tungsten ne demek derseniz bu çok özel bir metal türü ve bilinen en yoğun metallerden biri. Yani aynı boyutlardaki bir çelik ya da kurşundan çok daha ağır. O yüzden daha küçük bir alana daha fazla parçacık sığabiliyor ve hedefte ciddi bir etki bırakıyor. 35 mm top sisteminden sonra yani bu top menzilinin ötesindeki hedefler için füze savunma sistemleri devreye giriyor ve birinci kademeyi Sungur sistemi oluşturuyor. Gürz toplamda 4 adet çok alçak irtifa hava savunma füzesiyle donatıldı. Burada sistem Sungur'u kullanıyor. Alçaktan uçan uçaklar, helikopterler ve büyük boyutlu insansız hava araçlarına karşı etkili bir savunma sağlıyor. Sungur, görüntüleyici kızılötesi başlığa sahip. Hedefe kilitlendikten sonra güdümlenmeye ihtiyacı yok. Atunut bir sistem bu. Bu sayede Gürz bir Sungur füzesini fırlattıktan sonra diğer hedeflerle meşgul olabiliyor. Sungur'un 8 kilometrenin üzerinde menzili var ve azami irtifası da 6 kilometreye yakın. Etkinliğini de kanıtlamış bir sistem bu. Sungur'un menzilinin yetmediği yerde de ikinci kademe füze sistemleri devreye giriyor ve burada 3 farklı füze kullanılıyor. Hisar A+, Bozdoğan ve Gökdoğan. Toplamda sistem bu füzelerden 4 adet taşıyor. Hisar A 15 km menzile sahip. Bozdoğan 20-25 km. Gökdoğan ise 60 km'nin üzerinde. Yani Gürz 60 km'nin üzerinde menzilde hedeflere angaje olabiliyor. İşte bu hibrit ve katmanlı silah mimarisi vuruş başına maliyeti düşürüyor. Sistem hedefe göre silah seçtiği için gereksiz atış maliyetleri ortaya çıkmıyor. Yani düşük maliyetli bir ticari drone'a karşı bu sistem füze fırlatmıyor. Atom mühimmatını fırlatıyor. Peki bu neden önemli? Her hedefe pahalı füzelerle angaje olmak ekonomik olarak sürdürülebilir değil. Bunu dünya özellikle son dönemlerde yaşanan savaşlarda net şekilde gördü ve öğrendi. Şu ana kadar bahsettiğimiz silah sistemleri fiziksel imha sağlayan, yani sert imha sağlayan sistemlerdi. Bir de bunun yanında yumuşak imha sağlayanlar var. Aslında sağlayanlar değil de sağlayan diyelim, çünkü burada tek bir sistemden bahsedeceğiz. O da Kangal. Kangal bir elektronik karıştırma sistemi. Yani gelen füzeyi ya da sistemi aldatabiliyor. Hedefini şaşırtabiliyor. Bu yetenek önemli çünkü bunun sayesinde tek bir mermi
atmadan tehditler etkisiz hale getirilebiliyor ve fiziksel imha silahlarıyla birlikte kullanıldığı için onların başarı şansını da arttırıyor. Tabi hava savunma sistemlerinde mesele sadece silahlar değildir, sensörler de önemli. Mesela Gürz'ü Gürz yapan şey aslında silahlarından ziyade sahip olduğu AESA radar mimarisi. Gürz, kulesinin dört köşesine yerleştirilmiş AESA radar panelleriyle 360 derece kesintisiz kapsamaya sahip. AESA teknolojisi geleneksel mekanik taramalı ya da pasif elektronik taramalı radarlara göre çok büyük avantajlara sahip. AESA radarlar elektronik harbe karşı ciddi anlamda dirençliler. Aynı anda çok fazla hedefi takip edebiliyorlar. Bu da sürü saldırılarında bir üstünlük sağlıyor. Yine bu radarların tespit edilebilirliği düşük. Sürekli farklı frekanslarda çalıştığı için düşman radarın yerini kolay kolay tespit edemiyor ve bu radarlar düşük radar kesit alanına sahip hedeflere karşı daha yüksek performansa sahipler. O yüzden Gürz'ün taşıdığı AESA radar oyun değiştirici bir alt sistem. Bu radarın yanında Gürz çok sofistike bir elektrooptik algılayıcı paketiyle donatıldı. Bu paket yüksek çözünürlüklü gündüz görüş kameraları ve termal kameraları içeriyor. Elektrooptik algılayıcı paketin ciddi avantajları var. Mesela radar sinyali yaymadıkları için anti-radyasyon füzelerin hedefi olmuyorlar. Ayrıca hedefleri görsel olarak teyit ettikleri için dost unsurların yanlışlıkla vurulma ihtimalini de ortadan kaldırıyorlar. Düşmanın radarları çok yoğun bir şekilde karıştırmaya çalıştığı durumlarda devreye girerek sistemin görevine devam etmesini sağlıyorlar. Yani radara alternatif değil, radarın ciddi bir destekçisi bu elektrooptik algılayıcı paket. Tüm bunlardan sonra bir de son olarak Gürz sisteminin beyni diyebileceğimiz gelişmiş tehdit değerlendirme ve silah tahsisi algoritmasından bahsetmek gerekiyor. Bu beyin bütün sensörlerden gelen verileri birleştiriyor ve bu verileri kullanarak bir taktik resim oluşturuyor. Gelen hedefin hızı, yörüngesi, irtifası gibi bilgileri kullanıp tehditleri önceliklendiriyor ve her tehdide uygun imha aracını atayarak maliyet etkin bir operasyon sunuyor. Yani silah sistemlerinden sensörlerine kadar neresinden bakarsanız bakın Gürz müthiş bir sistem. Peki Türkiye için bu sistemin önemini? Zaten özelliklerini saydığım zaman böyle bir sistemin harp sahasında her durumda önemli olduğunu anlamışsınızdır. Ama bir de Türkiye'nin çelik kubbe denen katmanlı hava savunma sistemi faktörü var. Bu sistemin vazgeçilmez bir parçası olacağı kesin. 5-6 farklı sistemin yaptığı işi tek başına yapabildiği için birçok yerde çelik kubbenin alçak irtifa yükünü Gürz omuzlayacaktır. Yani bu videoda ortaya koyduğumuz bütün verileri göz önünde bulundurduğumuzda kısaca şunu söyleyebiliriz. Gürz aslında bir araya getirdiği parçaların toplamından çok daha fazlası. Allah'a emanet olun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.